Sevgili dostlar, hepinize merhaba. Bu videomuz içerisinde önemli konulara değineceğiz. Özellikle Bakan Şimşek'in Dünya Türk İş Konseyi'nde yapmış olduğu konuşma dikkat çekiciydi. Buradaki konuşmadan bazı bölümleri sizlere aktaracağım. Dolar Türk lirasını bu video içerisinde değerlendireceğiz. Borsa İstanbul tarafında kritik kapanışlar geldi. Bu kritik kapanışlarla birlikte Borsa İstanbul önümüzdeki haftaya düşüşle mi başlar? Bunları burada değerlendireceğiz. Ayrıca hisse analizleri de gene videomuz içerisinde olacak. Altının son durumuna bakacağız. Altındaki sıkışma devam ediyor. Gram altın tarafına bakacağız. Düşüş trendinde miyiz yoksa hala da yükseliş trendi içerisinde miyiz? Bunları burada cevaplamaya çalışacağız. Bitcoin tarafına da gene bakacağız sevgili dostlarım. Bitcoin'de de önemli hareketler ve oradaki beklentilerimiz hala da devam ediyor. Evet, Sayın Mehmet Şimşek'le hemen başlayalım. Sayın Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisinin bu yıl 1,1 trilyon dolarlık bir ekonomi haline geleceğini bildirdi. Ve Dünya Bankası'nın tanımıyla 2026 yılında Türkiye'nin yüksek gelirli gelişmiş ülkeler kategorisine gireceğini toplantı içerisinde bildirdi arkadaşlar. Toplantıya Almanya'dan gelerek katıldığını ve Almanya'nın en büyük şirketlerinin toplandığı 50 CEO ve 50 tane de CFO'nun katılımıyla birlikte Mehmet Şimşek de orada Türkiye'nin orta vadeli planını CEO'lara ve CFO'lara anlattığını bildirdi sevgili dostlarım. Ayrıca konuşmasının içerisinde dünya ekonomisine de değinen, dünya ekonomisinin %3'lük bir daralma içerisine girdiği bir dönem içerisinde Türkiye'de de yüksek büyümenin önüne geçildiği yönünde açıklamaları var. Gene Mehmet Şimşek kredilerle ilgili konuştu sevgili dostlarım. Artık Türkiye'nin sıkı para politikası uygulama dönemi içerisine girdiğini ve kredi verirken de oldukça seçici davranacağı yönündeki açıklamaları oldu. Depremle ilgili Türkiye'ye olan maliyetin yüksekliğinden bahseden Bakan Şimşek bunu da ilerleyen dönemler içerisinde Türkiye ekonomisinin aşacağı yönündeki düşünceleri vardı. Ayrıca Bakan Şimşek gene not kuruluşlarıyla ilgili bazı açıklamalara da bulundu. Fitch'in özellikle yapmış olduğu not kararını negatiften durağına yükseltmesi ve bunun ilerleyen günler içerisinde diğer yatırım kuruluşlarının da Türkiye üzerindeki not ortalamasını yukarı yönlü çekeceği yönündeki düşüncelerini bildirdi. İhracat yönünden açıklamalar vardı arkadaşlar. Bu yıl ve önümüzdeki yıllar içerisinde ihracatçıların destekleneceği yönündeki açıklamaları gene dikkat çekiciydi. Bu da bize Borsa İstanbul tarafında özellikle ihracat yapan şirketleri gözetim altına almamız gerektiğiyle ilgili bir ipucu gene verdi. Daha önceki orta vade plan görüşmelerinde de sigorta şirketlerinden bahsetmişti Sayın Bakan. Yani sigorta şirketleriyle ihracat yapan şirketlere Borsa İstanbul tarafında dikkat etmekte fayda var diye düşünüyorum. Gene bu analizlerimiz içerisinde iki hisseyi değerlendireceğiz. Vakıfbank ve bizler için Enkai arkadaşlar. Enkai İnşaat'ı bu video içerisinde değerlendireceğiz. Orada iki önemli formasyon var çünkü. O iki formasyonla birlikte yukarı yönlü hareketlerin hangi fiyat aralığına doğru gideceğini de bulacağız. Bitcoin'e gene bu video içerisinde bakacağız. Dolar Türk Lirası tarafına hemen geçelim. Dolar Türk Lirası'nı anlatırken Sayın Mehmet Şimşek'in gene yaptığı açıklamalara da sizlerle birlikte burada değiniriz sevgili dostlarım. Evet, Dolar Türk Lirası'na baktığımız zaman yukarıda bizler için günlükte özellikle 27.15 seviyesinin direnç gösterdiği, aşağıda takip edilmesi gereken destek noktasının da 26.37 seviyesinden geçtiğini görüyoruz. Yani yukarıda 27.15, bakın şurası, aşağıda da 26.35 aralığında devam eden bir dolar kuru. Şimdi dolar kurunda benim özellikle beklentim, aylık grafik üzerinde şöyle sizlere gösterecek olursam da dolar takip eden sevgili dostlarımız için şu an itibariyle bir düşüş söz konusu olamaz. Çünkü burada bir filama formasyonu var. Hala daha devam eden bir filama formasyonu. Günlükte her ne kadar da dolar kuruna baktığımız zaman burada bir baskılama süreci içerisinde olduğumuz 4 saatlik grafikte de net bir şekilde görülüyor. Bakın çizgi şeklinde
dolar Türk lirasındaki hareket böyle şu şekilde devam ediyor. Ara sıra yukarı yönlü hareketler olsa da bir şekilde bastırılarak tekrardan buradaki alan içerisine, trend içerisine dolar Türk lirası tekrardan geri çekiliyor sevgili dostlarım. Anladığımız kadarıyla 26.90 gene bizler için önemli bir direnç şeklinde Merkez Bankası tarafından da takip edilen önemli bir bölge. Fakat Sayın Mehmet Şimşek'in yine Dünya Türk İş Konseyi'nde yapmış olduğu konuşmasından anladığım kadarıyla ihracatçının desteklenmesi söz konusu. İhracatçının da en fazla şikayet ettiği kur yönündeki sözlerine de gelecek olursak arkadaşlar, burada dolar kurunda o trendin özellikle ben 32 TL civarına doğru formasyonu çalıştıracağı ve buna izin verileceği yönündeki düşüncem hala da geçerliliğini koruyor. Cari açıkla mücadele gene yönüne değinmiş Sayın Bakanımız. Cari açığı düşürme yönünde düşünceleri var. Bunları da gene Borsa İstanbul tarafını anlatırken sizlerle birlikte değinelim sevgili. Borsa İstanbul tarafına baktığımızda Borsa İstanbul'da henüz yükseliş trendi bitti denilemez sevgili dostlar. Mesela günlük grafikte baktığımız zaman sizlerle birlikte bakın şuradaki hareket bizler için önemli bir hareket. Yani 7900-7800 seviyelerinden geçen bir trend çizgimiz var. Henüz bu trend çizgisinin altında kapanışlar görmedik. 7750 puan seviyesine kadar da bu Borsa İstanbul'da aşağı yönlü hareket ve sarkmalar gerçekleşebilir. 7750 seviyesi altında kapanış olmadıkça henüz Borsa İstanbul trendinde aşağı yönlü bir hareket görülecek şeklinde açıklama yapmak zor. Eğer ki olumsuz bir durumda 7750 seviyesinin altına doğru bir sarkma yaşar isek de bizler için 7200 seviyesinden geçen bölge bir destek bölgesi haline gelecek. Bugün baktığımız zaman Borsa İstanbul artı seviyelerine geçmesine rağmen buradaki pozisyonunu koruyamadı ve tekrardan aşağı yönlü hareket ivmesi içerisine girdi. Ama trend bakımından sevgili dostlarım bunu yorumlayacak olur isek de bakın şu an hala da bir trend bozukluğu Borsa İstanbul'da gözükmüyor. Şimdi Borsa İstanbul'da iki hisse benim gözüme çarpan özellikle iki hisse var. Bunlardan biri sizlerle birlikte takip ettiğimiz Vakıfbank, öbürü de Enkai. Enka İnşaat arkadaşlar. Bakın onları sizlerle birlikte bir değerlendirelim. Özellikle Enkai hissesini şuradan bulalım. Evet, Enkai. Orada güzel formasyonlar var ve kapanış itibariyle de gene Enkai hissesi ve Vakıfbank hissesini değerlendirdiğimiz zaman da güzel formasyonların olduğu görülüyor. Bu iki hisse bugün itibariyle baktığımız zaman güzel hareketler de sergiledi. O yüzden Enkai'deki formasyon ve ana hedef bölgesi, Vakıfbank'taki formasyon ve ana hedef bölgesini burada sizlerle birlikte takip edelim. Özellikle Enkai'ye baktığınız zaman şöyle bir oluşum göze çarpıyor sevgili dostlarım ve bu oluşumun yukarı yönlü kırıldığı 35 TL seviyesi. Bakın şu 35 TL seviyesi Enkai'de çok önemli ve bu destek bölgesi üzerinde kırılımlar gelmiş. Bu Enkai'de hedef hangi bölgeye kadar gidebilir? Kabaca 25 TL civarından bu seviyeyi alacak olursak da Enkai hissesinin arkadaşlar yukarıda 35-10 liralık bir marş sergileyebileceği ve 45 TL seviyesine doğru buradaki hareketliliğin devam edeceğini söyleyebiliriz. Bakıldığı zaman teknik yönden olumlu bir hisse ve olumlu bir formasyonu yukarı yönlü kırılmış görülüyor. O yüzden sizlerle birlikte dikkatlice takip edeceğimiz bir hisse ve portföyümüze de ekleyebileceğimiz bir hisse olarak Enkai takip edilebilir. Enkai'de önemli bir destek bölgesi 35 lira seviyesinden geçen bölge. Burası bizler için önemli bir destek. Bu destek altına sarkma olmadığı sürece buradaki yukarı yönlü hareketlilik devam edecek gibi görülmekte sevgili dostlarım. Borsanın aşağı yönlü hareket sergilediği bir dönem içerisinde güzel bir hisse 35 liraların altına gelmedikçe de
şuradaki yatay seyre geri dönmedikçe de arkadaşlar yukarı yönlü hareketi 45 TL seviyesine doğru gidebilir. Bu da portföyümüzde bulunması gereken güzel bir hisse diye düşünüyorum. Gene Vakıfbank'ı sizlerle birlikte takip ediyorduk. Bakalım Vakıfbank'ta son durum ne şekilde? Orada da önemli formasyonlarımız var. Bu önemli formasyonlarla birlikte Vakıfbank'ta son durum ne şekilde? Burada bir değerlendirme yapalım sizlerle birlikte. Evet, şöyle arayalım hemen Vakıfbank şeklinde. Evet, biraz bekleteceğim arkadaşlar sizi. Şöyle grafiğimiz bir açılsın. Evet, Vakıfbank hissesine baktığımız zaman da 14.35 seviyesinden haftalık kapanış geldi. Bu çok manidar bir kapanış çünkü 14.35 burada da aynı Enka İnşaat'ta olduğu gibi önemli bir formasyon var ve bu formasyonun da devam edebilmesi için arkadaşlar 14.35 seviyesi üzerinde Vakıfbank'ın da kapanışlara ihtiyacı var. Burada Vakıfbank'ta kısa vadeli bizler için bir 17 lira ana hedef bölgesi mevcut. Bakalım bu 14.35 seviyelerinden 17 lira seviyelerine doğru yükselişine devam edebilecek mi? Önemli formasyonun özellikle bakın arkadaşlar ana hedef bölgesi de 21 TL'ler civarına doğru bu Vakıfbank'taki yükselişin devam etmesini bekleyebiliriz. Bugünkü hareketlerine baktığımız zaman %5'ler civarına yaklaşan bir yükseliş sergiledi. 15 liraların üzerinde fiyatlamalar gerçekleştirdi. Fakat İMKB 100'ün tekrardan bozulması ve aşağı yönlü hareket etmesiyle birlikte o da 14 lira 35 kuruş seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Şimdi bu iki hisse üzerinde durmamın en büyük sebeplerinden biri iki hissede de yukarı yönlü kırılmış, yani bir formasyon tamamlanmış ve bu formasyonun hedef noktasına doğru yukarı yönlü harekete başlamış olmasından dikkatli bir şekilde takip etmemiz gereken iki hisse. 14.35 kapanışı Vakıfbank'ta da gerçekten önemli bir kapanıştı ve bu seviye üzerinde de kalmayı başardı. Günlük grafikte özellikle bizlerin dikkatli bir şekilde takip etmemiz gereken desteği üzerinde kalmayı başardıkça hareket yukarı hedef formasyonunu tamamlama yönüne doğru gidecek. Burada gene önemli günlük kapanışlarda takip edeceğiniz seviye 13 lira 70 kuruş seviyesi. Bu 13.70 seviyesi üzerinde kaldıkça ve bunun altında kapanışlar gerçekleşmedikçe ilk hedefi 17 lira. Ondan sonraki hedefi de 21 liralar civarına doğru giden bir Vakıfbank hissesini sizlerle birlikte takip ederiz sevgili dostlarım. Bu iki hisseye dikkat diyoruz. Gene önümüzde güzel hisseler yakalarsak da burada sizlerle birlikte paylaşmaya devam ederiz. Hemen altın tarafına geçelim. Altındaki son duruma sizlerle birlikte bakalım. Altında bizlerin dikkatli bir şekilde takip etmesi gereken önemli seviyeler vardı. Bakalım bu seviyeler hangi bölgelerden geçiyor. Ons altından hemen başlayalım. Ons altında destek ve direnç arasındaki sıkışma devam ediyor. Bakın aşağıda bizler için önemli destek bölgesi 1890 dolar civarı. Yukarıda da önemli direnç bölgesi de sevgili dostlarım 1945 seviyesi içerisinde hareket eden bir ons altın sizlerle birlikte takip ediyoruz. Şu hareket bakın şu şekilde bir çizgi içerisinde çizecek olursanız bu şekilde devam ediyor. Yukarı tekrardan hareketin hızlanabilmesi içinse bu 1945 dolar seviyesinin yukarı kırılmasını sizlerle birlikte bekleyeceğiz. Önümüzde FED faiz kararlarından gelecek sonuçlar altının onsunda önemli olacak. Şu an itibariyle baktığınız zaman yükseliş trendi bitti mi? Hayır, o da gene trend içerisinde hareketlerini devam ettiriyor sevgili dostlarım. İlerleyen günler içerisinde FED'den gelecek faiz kararları altının onsu üzerinde gerçekten çok etkili olacak. 1945 yukarıda dediğim gibi önemli bir direnç. Aşağıda da 1890 bölgesi önemli bir destek. Yatay seyir bu iki destek ve direnç arasında devam ediyor.
Gram altın tarafına geçelim. Hemen gram altına da bakalım. Gram altın tarafında da yatay seyir devam ediyor. Şu an hala daha yükseliş trendi içerisinde bir gram altın. Buradaki yükseliş trendinin bozulabilmesi için de bakın gram altında şu destek altında kapanış görmemiz şart. O da 1620 civarlarından geçen bir destek bölgesi. Yukarıda da yükselişin devamı için 1715 TL. Bu iki bölge önemli. 1620 aşağıda destek bölgesi. Yukarıda da bakın şu alandan geçen 1715 TL. İki destek ve direnç arasında hareketler sıkışmış durumda. Aşağı ve yukarı yönlü hareketin devamının gelebilmesi için ise bu sıkışık trend içinden çıkması gereken bir gram altın sizlerle birlikte takip edeceğiz. Şimdilik trend içindeki hareketler devam ediyor. Altının onsu veya dolar Türk lirası tarafındaki yukarı yönlü beklentilerimiz devam ettiği için de gram altın tarafında ilk etapta 1800 TL'lere doğru bu yükselişin devamı hala da takibimizde olacak. Trend bozulması için dediğim gibi 1625 TL altında bir kapanış görmemiz lazım. Günlük kapanış özellikle görmemiz lazım. Bunları görmediğimiz takdirde gram altın tarafında trend yönü hala da yukarıdır. Gram altın takip eden sevgili dostlarımız bu seviyeleri takipte kalsınlar. Hemen BTC-USD tarafına geçelim. Bitcoin tarafına baktığımız zaman 26.800 yukarıda bir direnç bölgesi göze çarpıyor arkadaşlar. 26.800 direnç. Aşağıda da 25.000 bölgesi bir destek olarak hareketlerine devam ediyor. Burada yatay seyir 25.000 dolar 26.800 dolar aralığında devam ediyor. Yukarıdaki ikinci direnç bölgesi de 28.000 dolar civarından geçen bölge. Şimdi Bitcoin'deki hareketlere baktığımız zaman da Bitcoin'de benim hedef bölgelerim var. Bu hedef bölgeleri olarak da Bitcoin'i takip ettiğimiz zaman şöyle bir haftalık grafiği açtığımızda sizler de göreceksiniz. Hala da yükseliş trendi içerisinde. Bu haftalık kapanışlarda Bitcoin'de izlediğimiz 25.000 dolar seviyesi altında herhangi bir kapanış görmediğimiz sürece sevgili dostlarım, yukarıda ilk etapta şu 32.000 dolar seviyesi ve onun ardından da 40.000 ve benim ana hedef bölgem olan 52.000 dolarlar seviyesine doğru buradaki yükselişin devam edeceğini düşünüyorum. Ve bugün itibariyle gene Bitcoin tarafına baktığımız zaman aşağıdaki hareketlerin özellikle bakın şöyle trend şeklinde takip ettiğimiz hareketlerin şu şekilde tam 52.000 dolar seviyesindeki yükselişin artık bence Bitcoin tarafında devam edeceğini ve bu hareketin bir yükseliş yayı içerisinde bakın şöyle bir yay şeklinde trende bakacak olursak da tam 52.000 dolar seviyesine kadar buradaki hareketliliği yukarı yönlü taşıyacağını düşünüyorum. Burada bir müddet oyalanabiliriz ve daha sonraki işlemler tekrardan bu çanak boyu kadar hareketi yukarı götürecektir. Bitcoin'de artık dip seviyeler ve oluşumlar her ne kadar da şuradaki yatay bir seyir içerisinde devam etse de önümüzdeki günlerde 35.000 doların kırılmasıyla birlikte, yukarı kırılmasıyla birlikte büyük boğa yükselişini Bitcoin'in artık başlatacağı yönündeki düşüncem hala da stabil ve devam ediyor sevgili dostlarım. Evet, ben hepinizi çok seviyorum. Fazla da uzatmayalım. Uzatınca canınız sıkılıyor. Kanalımıza abone olmayı, kanalımıza da beğeni atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlarım.